Evet, bugün burada bazı neden ve nasıl sorularına yanıt arıyor olacağız. Bildiğimiz en büyük sanatçı, alemlerin yaratıcısı Allah Azze ve Celle neden insana sanat yapma yetisini ve gücünü bahşetti? Alemi cihanda zihniyle sanatı anlayan ve şekillendiren elbet biz insanlarız. Lakin bakmayın aslanın keman, piyano çalamayışına, şiir yazamadığına. Onun kükremesindeki musikiyi ve sanatı anlama, keşfetme özelliği de yine biz insanlara lütfedilmiş. Peki ya neden? Onun cevabı da yine burada olacak. İnsana neden yaşadığını ve yaşamayı sürdürmesinin gerekli olduğunu hissettiren bu ulvi açlık. Bu ulvi açlık nereden geliyor? Biz enfes mükemmelliklerin ve ufkunda boğulduğumuz estetiklerin arayışını neden bırakmıyor, neden peşine düşüyoruz? Sonsuz vadi derya deniz olan bu sanatın ve ilahi aşkın bize ikramındaki hikmet nedir? Bu gibi nice soruların cevabını burada bulacak ve belki akıllara yeni ufuklar açacak soru işaretlerini yine burada oluşturacağız. İşte hepiniz Sanattan Tevhide Çalıştayı'na hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim, çok kıymetli misafirlerimiz var aramızda ve bu çok kıymetli misafirlerimize açılış konuşmalarını yapmak için sırasıyla misafirlerimizi buraya çağıracağım, davet edeceğim. Elbette önce başlamamız gereken konu, başta karanlıkların aydınlığa döndüğü bu ilim yuvasında, ilmin gereği olan sorulardan yenilerine kapı aralamak için bizlere ev sahipliği yapan Rami Kütüphanesi Müdürü Sayın Ali Çelik'i huzurlarınıza davet ediyorum. Saygıdeğer hocalarım, kıymetli misafirler, İstanbul İlim ve Kültür Vakfımızın değerli başkanı, üyeleri, İstanbul Medeniyet Enstitüsü'nün kıymetli bilim insanları, hanımefendiler, beyefendiler, Rami Kütüphanesi adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Bugün bu çalıştayla sadece bir çalıştayın bir arama toplantısının başlangıcını değil, zaten yüzyıllardır süregelen bir arayışın yolunu, izlerini aramış olacağız. Rami Kütüphanesi olarak bu arayışın bir parçası olmaktan memnuniyet duyduğumuzu ifade etmek isterim. İçinde bulunduğumuz çağ birçok kavramın, kurumun içeriğini çok değiştirdi, dönüştürdü. Kütüphaneler de bunlardan nasiplendi tabii ki. Kütüphaneler artık bir bilgi deposu, raflarında kitapların muhafaza edildiği mekanlardan öte, artık bilginin paylaşıldığı, onun bir paydaşı olan bir mekanlara dönüştü. Biz de burada her hafta düzenlediğimiz söyleşiler, seminerler, çeşitli çalıştaylar, buluşmalarla birlikte bu arayışın bir parçası olarak toplumla kültürü buluşturmak için gayret sarf ediyoruz. Bu vizyonla bir programlar yürütmeye çalışıyoruz. Bugün burada etkinliğe ev sahipliği yaptığımız programda bizim şimdiye kadarki yaptığımız programlardan en önemsediğimiz bir program olacak. Bugünün teması sanattan tevhide. Bu başlık aslında insanın binlerce yıllık arayışının özeti. Günümüzde tabii ki sanat deyince sanat gayesi hep tartışılmıştır. Sanat insan için mi, sanat toplum için mi? Belki bu çalıştay yeni bir arayışa, yeni bir izleye sahip olacak. Aynı zamanda sanatı tevhide ulaşmanın bir parçası olarak günümüzde sanat o gayeyi kaybettiğimiz için maalesef sanatçılar da bambaşka yolların, izlerin peşindeler. Bize belki bu çalıştay eminim ki yeni bir iz açacak, bu izi takip edecek sanatçılarımız da. Diliyorum ki bu çalıştay sanatı modern kırılmaların ötesinde hakikatin dili olarak yeniden konumlandırsın. Tevhid fikrini sadece bir inanç alanı değil, bir estetik, bir düşünme biçimi, bir varlık tasarımı olarak yeniden hatırlatsın. Genç kuşaklara çağın karmaşası içerisinde sahih bir yön ve derinlik kazandırsın. Rami Kütüphanesi olarak da biz de bu anlamda, bu alanda üretimlerin her zaman bir parçası olmaya hazır olduğumuzu, kapımızın açık olduğunu buradan ifade etmek isterim. Sözlerimi kütüphaneleri insanlığın belleği olarak tarif eden güzel bir anlayışla
bitirmek isterim. Bir kütüphaneye girdiğinizde aslında insanlığın ortak hatırasına girersiniz. Bu sessizlik evren konuşulduğunda insanın susmasıdır. Biz bugün burada o büyük sessizliğin içinden hakikatin sesine kulak vermek üzere toplandık. Bu bereketli buluşmanın hayırlara vesile olmasını diliyorum. Kıymetli katkıları için İstanbul İlim ve Kültür Vakfı'na, İstanbul Medeniyet Enstitüsü'ne ve burada bizi yalnız bırakmadığınız için sizlere canı gönülden teşekkür ediyor. Tekrar hoş geldiniz diyorum.